Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tığ ve şiş gerektirmeyen, herhangi bir örgü örmek için materyal gerektirmeyen, el yapımıyla, elle örebileceğimiz kolay battaniye yapımı tarifiyle karşınızdayım. Bu battaniyelerinizi dilerseniz TV battaniyesi olarak, dizi battaniyesi olarak, dilerseniz de yatak örtüsü olarak çalışabilirsiniz. Özellikle bebek battaniyeleri olarak çok fazla tercih ediliyor. Bunun tercih edilme sebebi de battaniyenin dokusunun yumuşacık olması, bebeklerin narin tenlerinde herhangi bir zarar vermemesi ve iplik materyali olarak da gayet güzel bir içeriğe sahip olmasından dolayı kaynaklanıyor. Bu tarz bebek battaniyeleri genellikle 90'a 90 santim ölçüsünde çalışılıyor. Yani bir kare olarak çalışılıyor. Bunun nedeni de annelerimizin bebek beşiklerinde veya pusetlerde rahatlıkla kullanabilmeleri için. Taşınabilirlik özelliği de oldukça rahat. Hafif bir battaniye. Hem sıcacık tutuyor. Dokusundan dolayı kullanımı da çok keyifli. Battaniyemizde ölçü olarak 90'a 90 santim bebek battaniyesi çalışabilirsiniz. Ben de burada bunun tarifini göstereceğim. Ama dediğim gibi sizler ilmek sayılarını arttırarak battaniyenizi büyütebilirsiniz. Battaniye yapımını anlatmadan önce birkaç tane video izledim. Neler yapılmış, nasıl anlatılmış diye. Birçok teknikle anlatılmış arkadaşlar. Özellikle yorumları da takip ettim. En çok takılan noktalar başlangıç noktaları. Başlangıç noktasında birkaç husus önemli. Beni dikkatle dinlerseniz ve aynı şekilde bir küçük bir modelde deneyeceğiz arkadaşlar önce. 12 ilmekle başladığım bir modelde size tarifi anlatıyorum. Siz de benimle birlikte büyük bir battaniyeye başlamadan önce küçük bir kısımda bir test örgüsü yaparsanız ve işin teknik kısmını kavrarsanız çok rahatlıkla öreceksiniz. Mutlaka bir bakın derim. Model çok kolay gibi gözüküyor. Dikkat edin arkadaşlar. Tam olarak tekniği kavramazsanız zorlanabiliyorsunuz. Ama modeli kavradıktan sonra su gibi akıp geçiyor. Gerçekten bir günde, hatta yarım günde bile çok rahatlıkla örüp bitireceğiniz şahane bir model. Bu ölçüde 90'a 90 santimlik bu battaniyemde ben 5 adet alize pufi kullandım. Sizler ölçünün biraz daha büyük olsun istiyorsanız veya dikdörtgen model çalışmak istiyorsanız ortalama olarak 6 yumak tahmin ediyorum bebek battaniyesi için. 5 tane yeterli oluyor ama benimki biraz daha büyük olsun veya işte küçük olmasın, sıkıntı yaşamayayım diyorsanız 6 yumak alın, elinizde garanti olsun. Artarsa da bir miktar artacaktır. Ortalama olarak 5-6 yumaktan çıkıyor diyebiliriz. Şöyle açarak da size göstermiş olayım. Bu battaniyemizde ilmek sayısını 52 adet olarak çalıştım. 52 adet ilmek benim ölçümde 90 santime denk geldi arkadaşlar. Eni 90 santim, boyunu da 90 santim olarak bir kare halinde çalıştım. Sizler daha büyük olmasını istiyorsanız veya eninin 90 santim değil de 100 santim olmasını istiyorsanız ilmeklerinizi artırabilirsiniz. 52 çift sayı 90'a 90 santim ölçü olarak yeterli oldu. Bu tarz battaniye modeli birçok çeşit var. Biz burada bu şekilde çarpı çarpı çapraz görüntü olarak giden bir model çalıştım. Dilerseniz farklı modellerde çalışabiliriz. Özellikle şu model çalışalım dediğiniz bir model varsa hemen yorumlara bırakın. Bir sonraki videoyu istediğiniz modelden çekeriz arkadaşlar. Bu dediğim gibi şu anda bebek battaniyesi olarak çalışıldı. 90'a 90 santim ölçü ama yatak örtüsü olarak da gerçekten çok şahane oluyor. Tek kişilik olarak çocuklara yatak örtüsü olarak çalışabilirsiniz. Hem çocuklar üzerine battaniye olarak kullanırlar. Benim oğlumun da bir tane böyle battaniyesi var. Çok seviyor. Böyle yumuş yumuş zaten dokusu var. Örmesi de çok keyifli. Şimdi örerken siz de benimle birlikte aynı keyif alacağınızı düşünüyorum. Bütün detayları konuştuk. O zaman buyurun yapım videosuna geçelim. Şimdi bu iplikler bu şekilde kendinden ilmekleri olan iplik. Herhangi bir tığ veya şiş gerektirmeyen elimizde kolaylıkla rahatlıkla örebildiğimiz bir iplik. Bu ipliğimizi de şimdi bebek battaniyesi için videonun başında ölçüler verdim.
Ben özellikle yeni başlayan arkadaşlarımın modeli öğrenebilmeleri için mutlaka şu anda benim yaptığım gibi aynı işlemlerde ve aynı sayılarda bir parça örmesini isteyeceğim. Bunu öğrenmek amacıyla yapın. Daha sonra bebek battaniyesi veya herhangi bir TV battaniyesi, artık uzunluğunu, genişliğini nasıl yapmak isterseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Çünkü işi öğrenmek başta önemli. Şimdi ben burada 12 tane ilmek bırakıyorum. Hemen gelip sayalım. Bakın şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tane ipliğimle bir örgü modelini çalışacağım. Çapraz çapraz örmeyi. Şimdi bu benim ilmeklerim ve ilk sıram. Burada ilk başlangıçta bakın ne yapıyorum? Soldaki ilmeğimi sağdaki ilmeğimin üzerine getiriyorum. Ve arkada gelen şu örgüm üstten gelen ipliğim olacak. Öreceğim ipliğim olacak. Soldan sağa getirdim. Ve ilk gelen bu ilmeğimi yukarıdan gelen, bakın bu yukarıdan geliyor, dikkat. Gelen ilmeğimi ilk ilmeğimin arasından geçirdim. Ve diğer ilmeğimi de diğer arkadan gelen ilmeğimin arasından geçirdim. Burada ilmeklerin düzenli gelmesi önemli. Devam ediyorum. Yine soldan sağa doğru geçirdim. Bakın bir çapraz haline getirdim. Ve hemen yukarıdan gelen ilk ilmeğimi aşağıdaki ilk ilmekten çıkardım. Diğerini de diğer üst çarpı kısmından gelen ilmekten çıkardım. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Soldan sağa çarpı haline getirdim. İlk ilmeğimi alttaki ilk ilmekten, diğer ilmeğimi de hemen üstteki ilmekten geçirdim. Bakın yukarıdan bu şekilde gelen ilmeklerinizi de mutlaka elinizle düzleyin arkadaşlar. Soldan sağa alttan tuttum ve yukarıdan gelen ilk ilmeğimi hemen ilk ilmekten, diğerini de diğer ilmekten. Bakın. Devam ediyorum. Soldan sağa çarpı. Hemen ilk ilmeğimi buradan geçirdim. Diğer geleni de diğerden geçirdim. Soldan sağa yine bu şekilde ilmeğimi geçirdim. Diğer ilmeğimi de buradaki ilmekten geçiriyorum. Sıra sonuna kadar bakın geldim. Bütün ilmeklerimi ördüm. Şimdi burada bir püf noktası var. Dikkat ediyoruz. Şimdi sağdan sola doğru gideceğiz. Bir üst sıraya geçeceğiz yani. Burada şuradaki ilmeğimi örmüyorum. Şöyle bırakıyorum. Ve daha sonra gelen ilmeğimi şöyle bir yandan da mutlaka elinizle ilmeklerinizi düzeltin. Şimdi sağdan sola gideceğimiz için sağdaki ilmeğimi soldaki ilmeğimin üzerine çarpı haline getiriyorum. Ve arkada gelen ilk ilmeğimi bu ilmeğimin arasından geçiriyorum yine. Daha sonra diğer gelen ilmeğin arasından diğerini geçiriyorum. Aynı bir alt sırada yaptığımız gibi, sadece çarpıların yönü farklı. Ve burada da bir tane ilmek bıraktık. Buna dikkat. Şimdi yani örmeden bir tane başta ilmek bıraktık. Ne yapıyorum? Sağdaki ilmeği soldaki ilmeğin üzerine getiriyorum. Çarpı haline getiriyorum. Ve burada ilk gelen ilmeğimi ilmeğin arasından geçiriyorum. İlmeklerin düzgün gelmelerine de dikkat edelim. Bakın bu şekilde modelimiz yavaş yavaş kurulmaya başlıyor. Ne yapıyorum? Sağdaki ilmeğimi alıyorum. Soldaki ilmeğimin üzerine çarpı haline getiriyorum. Yukarıdan da ilk ilmeği alıp arasından geçiriyorum. Diğerini de alıp şöyle diğerinin arasından geçiriyorum. Devam. Sağdaki ilmeğimi soldaki ilmeğimin arasına ve yukarıdan da ilmeklerimin, bakın bu şu şekilde dönüyor arkadaşlar. Bunu düzeltelim mutlaka. Battaniyeniz çok daha güzel olacaktır. Yukarıda gelen ilmekleri de ilkini ilk ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Diğerini de üstte kalan ilmeğin arasından geçiriyorum.
Bakın modelimiz kurulmaya başladı. Sağdakini soldakinin üzerine ve yukarıdan gelen ilk ilmeğimi şu ilmeğimin ilk arasından geçirdim. Diğerini de diğerinin arasından geçiriyorum. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, bir tane ilmek kaldı. Çünkü çift sayı ile başlamıştım. Buradaki ilk ilmeğimi örmeden bıraktığım için burada da bir tane ilmeğim kaldı. Bunu düz bir şekilde örüyoruz. Yani bir tane ilmeğimi yukarıdan alıp şöyle arasından geçiriyorum. Biz buna düz örgü diyoruz. Bu şekilde bu kalan ilmeği de örmüş olduk. Şimdi tekrar soldan sağa gideceğiz. Soldan sağa giderken herhangi bir burada boş ilmek bırakmıyorum. Burada bırakmıştım diğer uçta ama burada bırakmıyorum. Ne yapıyorum? Aynı ilk sırada başladığım gibi soldaki ilmeğimi alıyorum. Sağdaki ilmeğimin üzerine getiriyorum bu sefer. Bakın çarpıların yönü değişiyor sadece. Üstte olan kısmı değişiyor. Yine ilk gelen ilmeğimi ilk ilmeğimin arasından diğerinin arasından geçiriyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Ne yapıyordum? Soldakini sağdakinin üzerine getiriyorum. Bakın. Yukarıdan gelen ilmeği atlamadan hemen düz bir şekilde örüyorum. Düzeltilmiş bir şekilde daha doğrusu. Buradaki gelen ipliğin de ilmeğin de düzgün şekilde gelmesine dikkat edelim. Ne yapıyorum? Bakın elimle düzeltiyorum. Soldakini sağdakinin üzerine getiriyorum. Yukarıdan gelen ilmeklerin de düz gelmesi önemli. Ve bu şekilde aralarından geçiriyorum. Soldakini sağdakinin üstüne, ilk gelen ilmeği ilk arasından, ikinciyi de ikincinin arasından geçiriyorum. Sıranın sonuna kadar devam ediyorum. Elimle düzeltiyorum yine. Bakın soldan sağa çarpı haline getiriyorum. Evet. Şöyle en son kalan yine 2 tane ilmeğim kaldı. Soldan sağa giderken hemen bunları da örüyorum. Ve bakın bu sıramı da bitirdim. Modelim de kurulmaya başladı. Çarpı çarpı görüntü oluştu. Şimdi bir üst sıraya geçiyorum. Bu sefer sağdan sola. Dikkat. Sağdan sola giderken bir tane ilmeği örmeden bırakıyorum. Ve diğer ilmekten başlıyorum. Diğer 2 ilmekten. Bu sefer sağdan sola gideceğim için çarpının yönü değişiyor. Ve hemen ilk gelen ilmeğimi ilk ilmeğimin arasından geçirerek örüyorum. Ne yapıyorum? Sağdaki ilmeği soldaki ilmeğin üstünden ve yukarıdan gelen ilk ilmeği sırayla örerek devam ediyorum. Evet, bakın bir tane ilmeğim arttı burada da. Çünkü neden? Yine çift sayı olduğu için ve bir tane örmeden bıraktığımız için sağdan sola giderken bir ilmeğim arttı. Bunu da ne yapıyorduk arkadaşlar? Düz bir şekilde çaprazlama yapmadan kendini düz bir şekilde örüyorduk. Bütün işlemlerimiz bu yaptığım işlemlerin tekrarıyla oluşuyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şu. İlk örgünüzü ördünüz, bitirdiniz, başlangıcı yaptınız. Sağdan sola başlamadan önce bir tane ilmek bırakıyorsunuz. Sıra sonuna kadar geldiniz. Burada da bir tane ilmeğinizi burada bıraktığınız için örülmemiş tek kalıyor. Bunu düz örüyorsunuz. Bütün işlemler arkadaşlar burada gösterdiğim üzere devam ediyor. Zaten örgünüz oluştuktan sonra şuradaki kareleri dikkat edin, bakın, ördükçe bakın. Yanlış yaptığınız zaman hemen sinyalini verecektir. Hemen sökün, tekrardan devam edin. Kadife ipliği, bu ipliği sökmek çok zor değil arkadaşlar. Hemen ilmekleri çıkartarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. İlmek atlamayın. Burada bir tane ilmek atlarsanız böyle hani örmeden geçerseniz bu böyle buradan kendisini belli edecektir. O yüzden hemen
sökün nerede atladıysanız. Oradan tekrardan devam edin. Şimdi ben büyük battaniyemde size bir de kesme işlemini göstereceğim. Kesme işlemini göstermeden önce bir de düğümleme işlemi var. Battaniyemiz birkaç yumaktan çıkabiliyor. Bebek battaniyesi 5 ve 6 yumaktan çıkabiliyor. Daha büyük TV battaniyeleri çalışırsanız onlar daha da fazla iplikten, yumaktan çıkabiliyor. Diyelim ki ipliğiniz bitti. Tekrardan düğüm yapacaksınız. Şuradan arkadaşlar kesiyoruz makasla. Kestiğimiz zaman burası zaten böyle düz bir görüntü oluşuyor. Hemen dilerseniz size göstereyim bunu da. Hemen şurada gösterelim. Diyelim ki burada şöyle ipliğimizi düğüm atmamız gerekiyor. Hemen burada kesiyoruz. İpliğimizi bu şekilde düz hale getiriyoruz. Bakın. Burada da nereden kalmıştı? Burada. Burayı da şöyle açıyoruz. Mutlaka bu işlemi yapın. Düz hale getirdik. Bu iki ucu şu şekilde düğümünü atıyoruz. Uç noktasından atıyoruz ama burada buna da dikkat edelim arkadaşlar. Gevşek bırakmayalım. Şu şekilde sıkıca düğümünü attık. Bakın artık buradan devam edebilir. Sıkıca düğüm attıktan sonra burayı da şöyle kesebilirsiniz artık. İplikleri birleştirilen kısım arka kısımdan böyle bir görüntü oluşuyor. Zaten battaniyemizin arkasında kalıyor. Bakın ben büyük battaniyemi bu şekilde ördüm. Şimdi kesme işlemi dilerseniz büyük battaniye üzerinden devam edeyim, göstereyim. İpliğiniz nerede kaldıysa. Bakın benim ipliğim bu kenarda kaldı. İpliğiniz nerede kaldıysa kesme işlemi o yöne doğru gitmesi lazım. Benim ipliğim bu tarafta kaldı. Sol tarafta kaldı. Ben sağdan sola doğru gideceğim. O zaman buradan başlayacağım. İşlem çok kolay arkadaşlar. Bakın ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ilmeğimden geçiriyorum. Şöyle çıkartıyorum. Daha sonra yanındaki ilmekten çıkartıyorum. Çünkü diğer ilmeğim, ipliğime kavuşturacağım. Bakın çıkardım. Yanındaki ilmekten çıkartıyorum. Yani sağdan sola doğru gidiyorum. İpliğim solda kaldığı için. Bu şekilde bakın zincir bir görüntü oluşuyor. Böyle. Sıra sonuna kadar ilmekleri bu şekilde birbirlerinden geçerek devam ediyorum. Ve kesme işlemini uygulamış oluyorum. Bu tarafa geldiğim zaman buradan da ipliğimi kesiyorum. İkisini buradan düğüm yapıp içine gizlersek şahane olur. Battaniye içerisine de düğümü gizleyerek bu şekilde battaniyemi bitirmiş oluyorum. Bir tarif videosunun daha sonuna geldik. Siz de benimle keyif alarak ördüyseniz ve videoların devamını gelsin istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Kanalımıza da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olursanız ve bildirimlerinizi açarsanız yayınlanan her tarifi bildirimini alırsınız ve videoları da kaçırmamış olursunuz. Bir başka tarif videosunda görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.